Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Confucius. Confucius'un bütün kombinasyonlarını deneyeceğiz. Bu video boyunca arkadaşlar farklı 3 kalede oynayacağız. Nedenini sorarsanız şu anki mevcut kalelerden birinde T8 kılıç yok. O yüzden T8 kılıcı açık bir kaleye gireceğiz. Rıdvan hoş geldin. Hoş gördük. Rıdvan formunda yine Ramses'in de. Ramses, Confucius ve Liang var. Eski kompla yeni kompu bir kıyaslayacağız. Ama çift huzurlu sığınak olayına bakacağız. Çift huzurlu sığınak ne kadar etkili, ne kadar etkili değil. Onun beraber bir Rıdvan'la analizini yapacağız. Siz de yorumlarınızı katarsınız. Yorumlara yazarsanız yorumlarınızı sevinirim. Dostlar tam burada bir videoyu durdurup beğeni atarsanız sevinirim. Cayır cayır asker yakmaya devam ediyor sizler için. En iyi kompların en iyi hallerini, en iyi dizilişlerini sizlere sunuyoruz. Rıdvan, kahramanlara şöyle bir göz ucuyla biraz önce baktım. Ne düşünüyorsun? Özellikle Louis hakkında. Valla bence Luis çöp tenekesi Hı hı. baktığım kadarıyla. Yani Luis komutan olarak oynanıyor. İkinci komutan olarak oynanmıyor. Komutan olarak kılıç oynayacaksın ya da okçu oynayacaksın değil mi? Kılıç ve Evet, okçuydu sanırım o. mızrak okçu. Mızrak okçu. Şimdi mızrakta başa koysan arkada Belisarius oynatacaksın. Biri aktif beceri, biri ikincil vuruş beceri. Ahsoka'yı çıkarmak zorundasın Luis'i koyarsan. Mecbur Elizabeth'le oynayacaksın. Ahsoka'yı çıkarırsan Belisarius çalışmaz. Çalışır ama yeteri kadar çalışmaz. Yeteri kadar hasar atmaz. Bence aralarında bu uyumsuzluk var. Aktif beceri olduğu için okçuda denenebilir. Ama okçuda da Ramses var. Yani en iyi ihtimal Süleyman kalıyor geriye. Louis. Yani Süleyman'a hasar attırayım dersin ama bu sefer de savunmadan olursun. Çift hasar arkada. Bence olmaz ya. Bence kötü yani. Yani komutan olarak gelmiş. Destek olarak gelse değerlendirilebilirdi aslında da. Komutan Şimdi olarak ya Sun Tzu daha iyidir yani. Bence. evet, evet. Bence Sun Tzu varken de alınmaz, yapılmaz. Ben imzasını okuyunca öyle anladım yani. Şimdi Rıdvan Menes diye bir mızrakçı var, taklitçi mızrak. Vali kahraman olarak gelecek. Belisarius'un yerine Kirosvari bir kahraman, güçlü bir kahraman. Yani bu taklitçi mızrağın kilosu diyebiliriz bir nevi. Mustafa da öyle söylüyor. Ona o söyledi daha doğrusu bunu ki öyle gerçekten de. Mustafa'ya selamlar olsun buradan. Mustafa Öngür kardeşimiz. Gayet gayet çalışıyor vallahi. O da İkinci grupta. komutan olarak mı gelecek o? Aslında ana hasarcı. Nazarcı gelecekse Louis'e hiç gerek yok o zaman mızrakta. Luis kıtır hasarcı, yani iyi hasar atıyor. Belisarius'ta şu an aynı hasar atıyor. Bir de kendinden sonraki kahramanı besliyor. Böyle bir olay var. İşte Menes'in kumandan becerisini şu an unuttum. O kadar çok kahraman var ki. Yani aslında o Menes için tasarlanmış bir kahraman olarak gözüküyor. Şu anki Meta'nın kahramanı değil. Zaten video çeker çekmez Silent Louis hakkında bütün gruba dedim ki yapmayın dedim. YouTube'da videoda bir tane yorum var. Bir dostumuz demiş ki, arkadaşımız, bir de çift şeyle denesene demişti bana. Aslında denemeye gerek yok. Boş yere asker yakmaya gerek yok. Ben ona denerim demiştim de. Buradan özür diliyorum ondan. Neden denemeyeceğim? Çünkü Ahsoka'nın imzası ikinci vuruşta tetikliyor. Saint Louis aktif beceri tetiklemeyecek. İmzası çalışmayacak. Saint Louis'in bir dakika bakayım bir özelliğine İmzası, bir daha bakayım. imzası da aktif. Her şey aktif. Aktif beceri tamam. %15 sürpriz hasar arttır. Bir sonraki kahramanı %10 ilave hasar arttırır falan filan öbür yeteneğine. Düşman birliğe hasar vurur. Düşman birimleri düştü. Bu sonrakine veriyor ya. Onun dediği şöyle olur. Belisarius, Ahsoka, Saint Louis olur. Saint Louis en sonunda sonraki Belisarius'e geliyor ya. Belki oradan ona hasar arttırım verir de bu sefer sıfır savunmayla. Onu denedim. İşte, Onu denedim videoda. Çok kötü oluyor. Çat diye kırılıyor. Çat diye. yani savunma yönü çok aşırı kötü olur yani. Evet, direkt kırılıyor birlik. Yani Saint Louis'in kumandan olduğu bir senaryoda şu anki birlik kahramanlarla çift de support oynanmıyor. Çok gereksiz bir Yani kahraman şu an için. Yani buradan yapmayı düşünenlere söyleyeyim, yapmayın abi. yeni gelecek komutan olursa o yeni komutan ismi neydi? Menes. Menes gelirse Menes Elizabeth Louis olabilir belki. Elizabeth orada tutar savunma olarak. Louis arkadan komutanı beslerse belki o sistem olabilir. Şimdi şöyle bir durum var. Menes aktif beceri gelirse dediğin olur. Ya Menes ikinci beceri gelirse Ahsoka'yı geri koyarsın. İkinci beceri gelirse Ahsoka şart zaten de. Aktif beceri gelirse yani denenir aktif. Ya en sonunda komutanı besler ama Elizabeth şart burada. Ama Elizabeth buradan çıkmaz yani. Savunma yönü çok Sana düşüyor çünkü. bir şey söyleyeyim mi? Taktik aktif beceri mızrak. Şu anki metaya baktığın zaman bu kahraman oynamaz Luis. Gerek yok yani oynamaya. Belisarius iş görüyor Ahsokalı. Bence gerek yok yani.
Zaten İlerleyen zamanlarda dediğimiz senaryo olursa belki Elizabeth ortada, o zaman olabilir yani. burada esas amaç kim döver kim dövmez değil. Sadece Confucius olmayan güçlü bir hesaba karşı performansı, bir de çift huzurlu sığınağın işe ne kadar verimli olup olmayacağı. Bizim konumuz bu arkadaşlar. O kale güçlüydü. Bu kalede şu kadar vardı. Değil. Bu mesele değil. Kendinden daha güçlü bir hesaba karşı Confucius'lu birliğe karşı ne kadar başarılı olabileceği, bu bir. İkincisi çift huzurlu sığınak deneyi arkadaşlar. Bu videonun konusu, analizi bu. Şimdiden söyleyeyim. Hadi. Şarman var değil mi sende? Bende Şalman var. Tamam, hadi deneyelim bakalım. Bak bende Şalman olmasına rağmen, yani Şalman imza attığında Ramses ilk imza atıyor ya, ona rağmen benden daha hızlı şeye basıyorsun. Öfke dolduruyorsun benden daha hızlı. Bu da şu demek oluyor. Liang ve Confucius varken abi imza tetikleme olayları daha iyi çalışıyor. Daha hızlı çalışıyor. Daha stabil çalışıyor. Ya 9 yenilemeden sonra bir tane imza ekstra attırıyor ya. Evet. Ondan dolayı öne geçiriyor Tabii. zaten. Saniye başına çift Şarman yenileme, saniye başına zaten imzasında çift yenileme var. 2, 4, 6, 8, yani 5 saniyede bir garanti. O sadece oradan. Confucius iyi canım, ben baktım yani çok iyi yani. Yani şu buff farkına rağmen aradaki yani 40 STR'lik 40 stratejilik farklara rağmen. Yani birazdan buff'lara bakacağız şimdi. İttifak buff'ı da var zaten. İttifak buff'ı da var tabii. Tabii senin ittifak buff'ına rağmen 50k ile kesti. Bence iyi kesti. Kendinden güçlü bir hesabı 50k farkla kesti arkadaşlar. Ramses yapılabilecek en stabil kahramanlardan biri yani. Birinci sıra tabağında, ikincisi Ramses. Stabil. 9855 çok güzel. Yenileme çok yapmış ya. Evet. Confucius'un yenilemesi zaten muhteşem ya. Birlik gücüne, genel gücüne buradan bakıyoruz. Lang'dan şeyi bir çıkarayım istersen, huzurlu sığınağı. Senin aradaki buff'lara bir girsene. Allah aşkına buff'lara bir gir. Hadi be oğlum. Oha. Bu can buff'ına rağmen dövdü. Bu buff'ına rağmen dövdün. Yani %15 can farkı var bir daha. çok fena, çok fena. Savunmaya bak. Tamam oğlum, işte yani Confucius 5 tane şarman eder yani. Savunma farkına bak. Zaten belli canım. İmzasını okuyunca anlıyorsun. Abi yenilemeye bakar mısın? 36.000. Confucius net iyidir ya. 2 katından fazla yenileme yapmış. Tetiklenmeye bak, imza tetiklenmesine 63-68. 5 imza fark var ama 30k fark var arada. Şarma kaç tane? 7 tane de şarman attırmış sana. Evet. Bizimki imzası kaç kere? 9 kere yenileme yaptığı zaman diyor. 17 kere yenileme yapmış. 17'de kaç imza attırır fazladan? 2 diyeceksin. 2 diyeceksin de öfke fazla doluyor ya. Öfke senden önüne gittiyse fazla atmıştır imzayı, o etkilemiştir. Öfke önde gidiyor ya. Aynı şekilde bir tur daha deneyelim bakalım, Şimdi bir şey olur. Confucius'ta 44 defa huzurlu sığınak çalışmış. Liang 16 defa. Evet, zaten kaç saniye sürmüş ki? 1,5 dakika. 60 90 saniyede 44. Zaten full çalışmış ya. Full saniye başına çalışmış. Üst üste birikmiyorsa 2 tane huzurlu sığınağa gerek yok. Bir ona deneyeceğiz zaten. Kralın kılıcı olayında ben üst üste biriktiğini anlamıştım denemelerde kendim. Oyuna sordum, ilk önce inkar etmişti oyun, böyle bir şey yok diye. Daha sonra oyun özür diliyoruz. Bunu bir resmi açıklama olarak kabul edin. Aynı özellikteki beceriler buff ise üst üste birikir demişlerdi. Bakalım ne kadar çalışıyor, ne kadar çalışmıyor. Şimdi gözlemleyeceğiz. 159.750. Oyunu yapanların kendinden haberi yok da. Hadi bir daha deneyelim bakalım, gene fark edecek mi? Şimdi bu fark okçuda diye bir şey yok arkadaşlar. Kılıcı da koysak T8 olması için okçu yapıyoruz. Okçuda kılıçta fark etmiyor. Burada kahramanların becerilerinden ondan sohbet ediyoruz. Analiz bu yönde. Ben sana bir söyleyeyim yani, çoğunlukla bence yenilemeden kurtarıyor. Çar. Yenilemeden kurtarıyor. Confucius'un Güzel. yenilemesi tek ya, Like. oradan çok kurtarıyor. Bak 70'e çıktı bak. 70'e Gördün çıktı. mü? Evet. 60'lardan 70'lere geri çıkıyor canı. Bunun iyi yanı bu işte, bak bu yenileme olayı, rakibin canı azaldıktan sonra seni sabit tutabiliyor yenileme. Çok dirençli Sabit ya. yani. Çok dirençli. Yenileme kurtarıyor bunu ya. Bu yenileme o kadar olmasa gene kafa kafaya götürür gibi bu bufflarla. 65'e 56. Yenileme 41.000. Abi çok ciddi yenileme farkı var. 30k yenileme farkı var zaten arada da ya.
Şuna bak ya, 55.000 yenileme yapmış. 56.000 diyeceksin. Ya o 30.000 fark var. O yenileme olmasa kafa kafaya gider zaten. Yok, net iyi ya. Yenileme olayından çok kurtarıyor. Bir de erken imza attırdığı için öfkeyi çabuk doldurtuyor. O Evet. avantajı var. Huzurlu sığınak full çalışıyor. O avantajı var. Gayet başarılı yani. Güzel, çok güzel ya. Biri 1 dakika 30 saniye, biri 1 dakika 17 saniye. Ayırt ederiz ya. Belli eder kendini o. İyi, hadi o zaman. Liang'a bir tane beceri koy. 0'la 5 Savaş, yıldız yap. savaş taktiğini koyuverdim. Tamam, 5 yıldıza bas. Sıfırlayıp diyelim. Gerek yok 5 yıldıza be. Çok bir etkisi yok. Ya Beceri. tamam. Bence beceri zaten bir yenileme yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok ve hasar vuracak. Çok da önemli değil bence o becerinin. Ya huzurlu sığınak yokmuş gibi. Bir tane daha denemiş oluruz yani. Huzurlusuna bakacağız. Fokus oldum ben. Sen de fokus ol. Sezon 3'ten beri millete yalvarıyoruz değil mi? Ramses yapın, Ramses yapın, Ramses yapın. Ramses ölmez ya. Ramses ölmez yani kardeşim. Ramses her zaman komutandır yani. Evet, çift huzurlu sığınak çalışıyor kardeşim. Çift huzurlusuna çalışıyor. Çok net çalışıyor yani. Evet, net. Ben Net bunu net. ne zaman keşfettim? Sezon 3'te keşfetmiştim ben bunu. Sezon 3'ten beri de söylüyorum. Debufflar çalışmaz arkadaşlar. Yani rakibe vereceğiniz zayıflatmalar üst üste birikmez. 2 tane zırh kırma, 2 tane susturma. Bunlar asla çalışmaz. Mesela sen adama susturma attın ya da zırh kırma attın, zırhını kırdın. Başka bir adam geldi, senin ittifak arkadaşın geldi. O da zırhını kırdı ya. Kırmıyor. Sadece hasarını vurur. Senin kırdığın zırh ve süresi geçerlidir. Süresi de uzamaz. Ama buff'larda öyle şey değil. 2 tane kralın kılıcı süreyi de uzatır. 3 saniyeden 5 saniyeye çıkartır. Çünkü arada bir saniyelik fark var. Aynı zamanda %20 oradan, %20 oradan örnek veriyorum. %40 buff alırsın. Huzurlu sınak da aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bir tane huzurlu sınağı çıkarttık. O zaman mesela ben demiştim ki Confucius'e şey şart diye, muhakeme bilgesi. Tabii şu şekilde. Eğer Fatih Sultan Mehmet de ana birliklerinden biri oynamıyorsa, Fatih Sultan Mehmet. Yani onun dışında huzurlu sınak savaşçı komplarında kim de var? Barbaros da var ki Barbaros artık oynamazsın. FSM ana komplarından çıkmışsa, muhakeme bilgen varsa elinde, Confucius'e değil arkadaşlar. Ben orada ayıkamamıştım. Arkadaşlar ayıktırdı, gruptakiler sağ olsun. Bu da benim eksiğim oldu. Ee, Daha çok Liang'ın huzurlu sığınağını tetiklemek için e, muhakeme bilgesini kesinlikle Liang'a takacaksınız arkadaşlar. Confucius'te ise göğe giden şövalye olacak. Buradaki amacımız ne? Muhakeme bilgisi sayesinde Liang'a ilave huzurlu sığınak bastırmak. Ne kadar fazla huzurlu sığınak basarsanız üst üste birikme o kadar iyi olacaktır. Kesinlikle. Mahkeme bilgisi zaten huzurlu sığınak olan komutanlarda işe yarar. Başka da bir işe yaramaz. Sıfırdan yapılır mı? Muhakeme bilgisi yapılmaz. Sıfırdan yapacağına kadar git. Zambak da herhalde o ya. Zambak, Zambak. zambak yüzüğü. Evet. Eğer muhakeme bilgen yoksa elinde, gidip de mağazadan muhakeme bilgesini alma. Git zambak yüzüğü koy arkadaşım. Mavi yüzük kolayca 30'a da atarsın, 20'ye de atarsın çok rahat şekilde. Neden alma diyorum muhakeme bilgesini? Aynı Sakin Su gibi, Yüce Dağ gibi çok güzel savunma yüzükleri var ya arkadaşlar. Senin ana orduna göre yeni gelecek yüzüklerde, ama ne zaman geleceğini bilemem. Onu bilmiyorum ama yeni yüzükleri biliyoruz. Gördük, videosunda çektik, özelliklerine de baktık. Ağzımız açık kaldı. Yeni gelecek yüzüklerde muazzam güçte savunma yüzükleri de var. Ve mükemmel şekilde gelecek kumandan yüzükleri de var arkadaşlar. Birikiminizi ona yapın derim. Ana ordunuz dışında ikinci, üçüncü ordunuzda çok fokuslamayın. Yerinde saysın kalsın. Ana ordunuzun bir yüzünü yani fokuslayabilirsiniz. Olabildiğince ama mağaza parasıyla, yüzük parasıyla kaliteli altın tozunuzu biriktirmeye odaklanın derim ben size. Tekrar uyarayım. Sıfırdan başlamak zorunda kalacaksınız. Yapmazsanız geride kaldığınızı çok şiddetli şekilde hissedeceksiniz. Ama birikiminizi yapıp yeni gelen yüzükü geldiği zaman alıp direkt 30'a, 20'ye, 40'a attığınız zaman e, çok öne geçeceksiniz. Öyle böyle değil. Yani gerçekten çok öne geçeceksiniz. Sence Liang'ın yerine şey olur mu? Scipio ile Lagertha. İkisinden birisi. Ramses'in arkasının. Evet. Dostlar, hesaplar değiştirdik. Engin abinin hesabına Engin TS61'e Rıdvan girdi. Ben de Mito'ya girdim arkadaşlar. Yine burada kim kimi keser, kim kimi döver kavgası yapmıyoruz. Bunu en baştan söyleyeyim. Videonun bu bölümünde arkadaşlar, ikinci bölümünde Ramses, Confucius, Lagertha, Ramses,
Confucius, Scipio denememiz Ramses, Confucius, Liang'la normal Ramses birliğini. Ondan öncesinde Pyrrhus hakkında bir deneme, bir değerlendirme yapalım. Kılıca geçmişken hazır. Mesela mızrağı yaptık, Louis'i yaptık. Pyrrhus hakkındaki fikirlerimize değinelim. Rıdvan, ne diyorsun Pyrrhus hakkında? Az çok baktın. Valla Görüşlerimiz aynı bence zaten. iyi. Prius bence iyi kılıç olarak ama şimdi bu kılıcı kullanmak istersen Ramses'ten vazgeçmek zorunda kalacaksın. Benim okuduğuma göre, tahminime göre Liang'sız oynanmaz bu. Hı hı, Liang'ı da savunma için değil mi? Ramses'ten tabii Ramses'i de çıkartamazsın. Yani Ramses'i olan adam Liang'ı çekemez oradan. Ama illa oynanacaksa bence oynanır. Bence komutan da güçlü. Prius, Liang, bir Lagerta denenir. Ben Lagerta'nın çok iyi olacağını düşünüyorum bunun arkasında. Kesinlikle ben öyle Bunun düşünüyorum. yani öyle olacağını düşünüyorum. Yani Confucius normal şeyi bunun Confucius, Liang bir de Prius değil mi? Normal dizilim. Pyrrhus, Confucius, Liang ama Ramses olmayanlar için bu şekilde. Ramses olanlar için ben şöyle öneriyorum. Seferberliğe Ramses atamayacağın için Ramses'in 5'te 5'lik bir gücü olsa 5'te 4'lük gücünü Pyrrhus yansıtır Ramses'in. Sen o 5'te 4'lük gücü seferberlikte yani iş seferberlik savaşına bindiği zaman Ramses'i kumandandan çıkartıyorsun, Pyrrhus'u geçiriyorsun baba, seferberliğe atıyorsun, çatır çatır çalışıyor. Öyle söyleyeyim. Seferberlikten net iyi olur. Ramses'ten çok net iyi olur. Ama meydanda ben Ramses'ten iyi olacağını düşünmüyorum gene. Yok. Birlik olarak güçlü olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ramses varken bu birliği oynamak bence mantıksız. Liang'ı çekip buraya almak. Mesela low spender bir oyuncusun. Kılıç üzerine gitmişsin. Ve Pyrrhus'la Ramses'i yapmak istemişsin. Mantıklı mı? Mantıklı. Neden mantıklı? Ramses'in arkasından çıkanları koyabileceğin bir yeni dizilim. Masrafsız bir dizilim var. Şöyle oynayacaksın. Yüzüklerini savunma yüzükleri odaklı oynayacaksın. Değil mi? Savunma yüzüklü. O da şu şekilde olur. Şarman, Lagerta, Şarman, Theodora. Bu üçünden birini seçmen lazım. Theodora koyduğun zaman savunma yüzüğün hani bir tanesini falan kısabilirsin yani. Ama Lagerta ile oynayacaksan Liang'ın vereceği savunmalardan mahrum olacağın için en az 2 tane savunma yüzüğü koyman gerekecektir meydanda oynamak için. Öyle söyleyelim. Çünkü birliğin dayanıklılığı da önemli. Çok önemli hatta bu noktada. Ama benim önerim Pyrrhus'u yapma amacımız tamamen Ramses'in giremediği Legion'a Pyrrhus girecek. Confucius ve Liang gibi canavarlarla beraber girer. Ve yani Confucius ile Liang'ı yan yana düşünün abi Pyrrhus'un arkasında. E, Hayvani bir yenileme, hayvani bir savunmayla Pyrrhus'un imzası çatır çatır orada çalışır. Sen bu birliğe yani bu birlik elinde tutulan bir birlik. Sürekli çark çevireceğim bir birlik değil Rıdvan. Ramses'in arkasından çıkanları değerlendirebileceğim beşinci bir kol olarak düşün. Yani beşinci birlik bu. Ramses'in arkasından çıkanları Olabilir. Öyle olabilir. Yani Sun kullanırız. Tzu'ya da öyle diyorduk biz. Alternatif artanları kullanın diye. Yani elinizde Sun Tzu varsa de yapanlar için dedik. Şimdi Lagertalı Scipio denemelerde çoğunlukla savaş sürelerine bakmamız lazım. Aynen. Onlar da çok daha etkili olacak savaş süresi. Daha hızlı bir şekilde keserse bizim önceki denemelerimizde biliyorsun yani 1 dakikalık savaşı 37 saniyeye düşürmüştü Lagertalı denemeler. Hı hı. Yani savaş süresi çok ciddi fark ederse daha güçlü demektir zaten. Tabii, şu an zaten kumandan becerilerini aynı anda atıyordu. Şöyle bir bakalım. İmzalar aynı. 1 dakika sürmüş. Aşağı yukarı hepsi aynı. Aynı ya. Burada tamamen buff farkları, güç farkından dolayı çıkan skor bu. Farkını Şeyde. gösterelim. Burada kavga kim kimi döver kavgası değil arkadaşlar. Burada verimlilik kavgası. Biz verimliliğe bakacağız. Şimdi skip deneyelim mi? 1 dakika 2 saniye. Yapıştır. Kritiklere bakalım atacak mı reisim kritik. İki gözüm. Biraz önceki VS'de, bir önceki VS'de bütün beceriler aynıydı arkadaşlar. Ben bir kritik göremedik ya. Attı bir tane 7K. Bir tane 8 attı. Bir tane 10K attı. Bir 10 daha attı.
Evet, daha iyi. Daha iyi. Şu eksi attı. Şu an Orkan'ın yüzünde vatan gülüşü. Buradan Orhan'a selam olsun. Zaten 4 tane kritik attı. Bir 7.000, bir 8.000, 2 tane de 10.000 attı canı azalmaya yakın. Evet. Zaten 20-35.000 falan kritikten attı ekstra. Bir daha çıkartıyorum. Scipio'yu kullanırken arkadaşlar tek kişilik koduyla kana susamış kullanıyoruz. Bilginiz olsun. Aslında bunlar asker sayıları. Kana susamış becerisi arkadaşlar 6580 civarında, 70-80 civarında asker sayısına etki etmiş. Bir destek kahramanı için ek özellik olarak güzel. Tamam. Yolla gelsin. Yolladım. Biraz önceki savaş 40 saniyeydi. Eğer savaş süresi uzarsa burada neye bakacağız? Scipio'nun kritik sayısının az olduğuna. Geri kalan zaten her şey aynı. Bakıyorum ben. 7.700 attık bir tane. 11.500, 11.500 güzel hasar. Uf, 9.500, çok 3 iyi değil oldu. mi? Çok iyi ya. Meta bu abi. Ya bu Abi meta bizim işimiz biliyorsun. evet. 4 tane kritik attı gene. Kral Kanut gelene kadar Fatih'i Miyamoto'ya koyup Ramses'e Scipio'ya koyabilirsiniz. Kral Kanut gelene kadar. Abi bu da 40 saniye sürmüş. Aynı şekilde 38 imza. Birlik sayısı 133.000. Öbüründe de 127.000 kalmış. Aynı Evet. ya. Aynen. Değişmedi bir şey. Aynen. Çok Bir de Lagarta deneyelim. bir şey değişmiyor arkadaşlar. Scipio şu an Liang'a göre daha önde. Tabii canım Lianka göre daha iyi olacak tabii. Hasar en büyük savunmada. Abi hasar büyüktür her şey. Bu kritik falan patladığı zaman herkese vuracağı için yani bir kişiye değil. Meydandaki asker sayısını daha hızlı azaltacağınız için daha az hasar yiyeceksiniz. Confucius varken rakibin canını ne kadar çabuk düşürürsen çok aşırı yenileme yapıp çok ayakta kalabiliyorsun Confucius'la. Vur bakalım Lagerta'yla hadi. Lagerta olmasına rağmen senden önce kumandan Lagerta bastı. çalışmadıysa dur bakalım şimdi çalışır Lagerta. Bir şey stabil değilse benim gözümde iyi değildir. Şu an çok kötü. Evet. Başta çalışsa bile çalışmasa bile fark kapatması lazımdı. Aynen. Hı. Bak bunu bir 3 deneme Bakalım yapabiliriz. Bak 3 deneme bunu yapabiliriz. deneyelim ya. Kestirip atmayalım. Esiri batmayalım. Lagerta zaten normalde çalışıyor olması lazımdı. Ama şu Kanıtsamış an var aşırı mı? Lagerta'da. var. Olağan dışı kan bağı yok değil mi? Pardon olan dışı kan bağı varmış ya. Pardon değiştirmemişim ben de. Değiştirsene bu kadar fark edeceğini sanmam. 82 bin Yok hasar. fark etmez de Bir fark etmez. değiştir. Bir değiştir. Tamam ölsün bir Çünkü değiştireyim. ben kritik atmıyorum. Yani orada Ramses kudret değil. Buraya baktık zaten. Şu 68 94 imza tane. 94. 94 tane imza atmışsın da boşa atmışsın. Can Asken attı ya bir kıymeti olmuyor. Evet. Abi Lagerta başta Lagerta'nın çalışmaması. Lagerta 22 tane etkinleştirmiş imza. Şimdi o imza sayısına bakmak lazım bir de Lagerta'da. Hadi bakalım başlıyor. Ya hı, Scipio'nun şey avantajı var ya savunma veriyor ya Scipio. Savunma tamam avantajı var. ediyorum. Lagerta'da savunma avantajı yok. Bir de Evet. Scipio'nun etkinleştirme ihtimali ve hasar artışı ihtimali var ya. Evet. Hasar artışı var. Onlar çok fark ediyor yani. Lagerta olmuyor arkadaşlar. Peki Lagerta Lagerta olmuyor. niye Pirus'ta olur diyoruz? İmza tetikleme olayı için ama böyle baktığımız zaman Pirus'un arkasında Scipio olabilir. Scipio da olur canım. Evet. Denemek lazım. Denemek lazım bunları. Bilemeyiz. Rıdvan
Yok yani Lagerthe 3. sırada. Liang 2. sırada. Denemeye gerek yok ya. Çok ciddi Scipio fark var. Ufak çok tefek ciddi. fark olsa denerdik de çok ciddi fark var ya. Scipio 1. Baksana. sırada. 130 K ile kestiğini kıl payı kesiyor Lagertha ile baksana. Evet. Çok iyi. Ama Scipio şeyden iyi. Liang'tan net bir şekilde iyi yani. Çünkü 20-25 saniye savaş süresi fark ediyor abi. Çok ciddi yani 3'te 1. Tamam. Geldi. Ramses'e fokus ol. Seçebiliyorsan. Şimdi can bastı be. Çok fena can bastı ha. Basıyor ya hayvan gibi basıyor. Tek raporda var mı ikisi? 56 saniye Böyle bakıyoruz. 56 saniye. Tamam. Liang koy. 56, Liang 56 mı? saniye. Liang'ı koy sen bir de. Scipio'yu çıkart. 31 saniye, 56 saniye. Savaş süresinden belli olursa. Biraz önce arkadaşlar Scipio'yu denedik. Şu an Liang'ı deneyeceğiz. Toplu savaşta Liang'ın etkisi Scipio'ya göre. Çift huzurlu sığınaktan ümitliyim burada. Hani tekli savaşta Teknik anladık. olarak Tekli, denedik çalışıyor. evet, tekli savaşta anladık. Ben Çok kumandanın ciddi şeylerine basmıyorum. fark ediyor ya. Bu ikinci huzurlu sınav çok ciddi fark etti ama ya. Evet, bak şu an mesela. Şimdi Liang yenileme yapıyor. Scipio da yapıyor. Liang savunma veriyor. Scipio da veriyor. Scipio'nun huzurlu sınak yok. O var. Tabii Liang'ın yenilemesi falan daha fazla olacak ama işte kritik Aynı gibi. aynı gibi. Değişen bir şey yok. Bir şey Liang bir tık daha dayanır gibi kalabalıkta. Liang'lı daha iyi gibi ya. Kalabalıkta bir tık daha dayanır gibi bence. o da çift huzurlu sınaktan değil mi? Ya Sana bir hem şey çift söyleyeyim mi? huzurlu sığınaktan bir de ne kadar dayanırsa Confucius aşırı yenileme yapıyor ya daha çok dayanıyor. Yani Yani buna var ya savunma yüzüklerini de takmak lazım. Şöyle aslında 2 tane savunma yüzüğü taksam buna daha çok dayansa Confucius daha çok yenileme yapar. Daha çok dayanır, daha çok hasar atar gibime geliyor. Miyamoto 7 evet. burada kaç Miyamoto? Miyamoto burada da yedi. Değişen bir Komple şey yok. 7 ya. Ha, Miyamoto komple yedi. Tamam. Değişen bir şey yok. Tamam. Değişen bir şey olmadı orada. Tamam. T8 dengesi arkadaşlar. Birlik kapasitelerini 100 bine 100 bin sabitledik. Gene. Şu an Yüzüklü. Liang. Şu an Liang var yüzüklü. Yüzüklü savunma. Savunmayı yüksek tuttuk. Etkisine bakacağız. Scipio'ya göre. Ben becerileri kullanmayacağım. Sen kullan. Hı. Ramses'i vurdun değil mi? Ramses'teyim ha. Yani bunda beceri tetikleme ihtimali falan filan gibi olaylar pek fazla yok arkadaşlar. Biz direkt şeye bakacağız. Diğer birliğe. Hemen raporu inceliyoruz. Miyamoto'dan başlayalım. 35 saniye. 35 saniye. 14.000 yenileme. Öbürü 49 saniye. Bir 46 de bin birlikte kalmış burada. yüzüklü bir de şey deneyelim. 43. 30 saniye. Scipio'yu koy. Ha, Scipio'yu koy. Bir yüzükle deneyek bakalım da göreceğiz. 100.000 yaptım gene. Ha, burada ne etkiler? Miyamoto etkiler de yani o kadar da sanmıyorum. Neyse. 1 vs 1'de Scipio çok güçlü. Onu gördük. Şimdi kritik atarsa göreceğiz bakalım. Ah, 7.500 yaptı. İkisine de 7500 taktı valla. En iyi savunma saldırı Rıdvan.
Ben sana bir söyleyeyim mi? Burada yüzük farkı var. Benim demek istediğim şuydu. Şimdi biz yüzüksüz savaştırıyoruz. Hı hı. Scipio'nun şeyi yok. Bu huzurlu sığınak muhabbeti var ya şeydeki. Ondan faydalanamıyorsun. Yenileme fark ediyor falan. Hı hı hı. Şimdi eğer Scipio'yu aslında çift savunma yüzüğü koysak Scipio'lu şeyden daha iyi olur gibime geliyor dedim ya. Bak burada o farkı gördük. O farkı hissettik. Ama göğe giden şart Yani tabii. ya göğe giden şart. Elbette şart da zaten çift savunmada kullanamayacaksın Scipio'lu. Yüzük yok çünkü savunma yüzüğü yok. Ne kullanacaksınız abi? Sakin su olur. Sakin su. Sakin Sakin su. su ya. Sakin su ilk 18 saniye tutacak. Confucius'la tutacak. Yenilecek. Ya benim Confucius'a bağlıyorum ben olayı sürekli. Çünkü Confucius varken ne kadar ayakta durabilirse o kadar aşırı yenileme yapıp birim sayısı yüksek kalıyor. O yüzden de hasarı çok daha yüksek çıkıyor. Evet. Aslında savunma yüzüğü koyarak, ayakta tutarak hasarı arttırıyor. Birim sayısı düşmedi. Ya biz yüzükleri söyleyelim. Sakin su, muhakeme bilgesi, yüce dağ. Bu üçünden hangisi iyiyse abi, güçlüyse koy buraya. Ana ordu olarak kullanacaksan koy. Üçünden birini koy buraya. 6 saniyede bir birliğin aldığı hasarı 3 saniyeliğine %6,77 azaltıyor. Tamam mı? Onun levelde. Evet. Savaşın yarısı boyunca çalışıyor. Tamam mı? Savaşın yarısı boyunca aktif. Sakin su 18 saniye. İlk 18 saniye Confucius için daha önemli Daha zaten. Bak. önemli. Sakin su evet. İlk 18 saniye savaşın en önemli kısmı. Full canda savaşıyorsun. Full askerde savaşıyorsun. Orada birim sayın ne kadar ayakta kalırsa zaten hasarın Evet. daha çok artacak. Evet, Sakin evet. su o yüzden daha etkili Aynen. olur. Sakin su yüzüğüyle Scipio Liang'dan daha iyi. Buradan bu sonucu çıkardık biz değil mi? Tekli savaşta da toplu savaşta da Scipio daha iyi abi. Bunu gördük. Yüzüklü denedik. Yüzüksüz denedik. 1 vs 1, 2 vs 1 denedik. Biz burada güç farklarına bakmıyoruz abi. Tamam kayda güç farkları var. Biz burada savaş süresine, verimliliğe bunlara bakıyoruz. Kahramanları değerlendiriyoruz. Bunun altını çiziyorum. Birinci sırada Scipio'lu versiyonu vardı. İkinci sırada Liang'lı versiyonu. Lagerta'yı unutun abi. Şu anki metada Lagerta'yı unutun. Savaşçı kılıcı bozmak isteyenler için şöyle bir güzellik oluyor burada. Ramses, Confucius, Scipio, Pirus'a dönecekler için de çarktan tasarruf için, bütçe dostu olsun için. Yani Krakenlere sözüm yok. Ama bu orta direk arkadaşlara, düşük bütçeli arkadaşlara savaşçı kılıcı bozun abi. Scipio'yu verin Ramses'in arkasına. Tamam Kral Count güçlü. Onu kabul ediyorum ama konu mangırdan, paradan geçiyor. Dolarlardan, paralardan, TL'lerden konuğumuz bu. Pirus'un arkasına da Pirus, Liang, Lagertha, Pirus, Şarman, Liang. Bak al sana iki tane savunma kahramanı. Pirus, Şarman, Liang. Oldu kahraman. Hem meydanda oyna hem Legion'da oyna. Bak Ramses'in yanında. Alternatif çok ya. Yani çift kılıç oyuncaklara gün doğdu. Pirus, Şarman, Liang, Ramses, Confucius, Scipio. Toplar bu abi. Güzel oldu. Aynen. Güzel oldu. Liang'ı çıkaramıyoruz demiştik. Bak bu şekilde Liang'ı çıkartabiliyoruz. Çıkarttık şimdi. Scipio ile çıkartabiliyoruz aynen. Video uzun oldu biraz. Kusura bakmayın. Ama bence değdi. Aklınızdaki sorular gitti ya da size yeni fikirler vermiş oldu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Cayır cayır asker yaktık. Her şey daha doğrusu benim bunda bir çıkarım yok. Farklı videolar da çekebilirdim. Bu kahraman şöyle böyle şöyle böyle de diyebilirdim. Bizim buradaki amacımız siz daha az para harcayın. Siz daha çok tasarruf edin. Amaç bu. Aynen. Minimum harcama maksimum verim. Videoyu buraya kadar izlediysen tekrar ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutma. Seviliyorsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.